Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir gerilim filmi getirdim. Hatta psikolojik gerilim de diyebiliriz. 2020 yapımı bir film. 1 saat 51 dakika fakat Netflix'te yok. Bu arada bununla ilgili çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Instagram'dan takipçilerim bazen yorumlarda ya da özel kısımdan bana yazıyorlar ve şunu söylüyorlar. Benim dilimdeki altyazılı versiyonunu nereden bulabilirim? Çok da haklılar bunu söylemekte ama maalesef ben genelde yani özellikle Netflix gibi platformlarda yoksa bu film dil seçeneği çok zor bulunuyor ve benim erişimim olduğu ya da gördüğüm filmlerde genelde ya İngilizce altyazılı ya da takdir edersiniz ki Türkçe altyazılı oluyor. O yüzden bilmiyorum. Çünkü yurt dışından da izleyicilerim var, abonelerim var. İyi ki onlar da benim bu ufak YouTube aileme katıldılar bu arada. Hoş geldiniz tekrardan. İyi ki varsınız. Ama gerçekten yani keşke tüm dillerin altyazısı olsa ve yani herkes izleyebilse ama maalesef olmuyor bu. O yüzden ben İngilizce altyazılı olanları söylemeye çalışıyorum ama bazen o da dikkatimden kaçabiliyor ya da şu oluyor arkadaşlar. Bu yani benim ülkemde film varken başka bir ülkede gözükmeyebiliyor. Ki şu an ben o durumu yaşadım mesela. Kore'de bir film çıktı ki çok normal. Vizyonda şu anda. Ama keşke biz de burada izleyebilsek. Maalesef imkanımız olmuyor. Ya da Netflix'e giren filmler var ama onların da altyazı ile ilgili ya İngilizce olduğu kesin vardır İngilizce. Türkçe de görüyorum ama diğer diller konusunda maalesef benim elimden bir şey gelmiyor. O konuyu bana soranlar için tabii ki bilirsem ve biliyorsam mutlaka paylaşırım ama genelde maalesef görmüyorum işin aslı. Şimdi filmimizin adını söyleyeyim artık. The Anchor adında bir film. Ve filmimiz dediğim gibi psikolojik gerilim filmi. Genelde filmlerde ana karakter deyince 2 kişiyi söylüyorum ama bu filmde ana rol ve karaktere sahip bir oyuncumuz vardı ve inanılmaz da başarılı bir oyuncu olarak gördüm ben kendisini. Ve bu oyuncumuzsa Chun Woo-hee adlı oyuncumuz. Ben kendisini ilk defa bu filmde gördüm. Daha önce hiç film ya da dizisini izlememiştim fakat oldukça oyunculuğunu beğendim. Ve kendisini canlandırdığı karakter bir aslında spiker, daha doğrusu sunucu, haber sunucusu ve çalıştığı kanalda da bir gün kanalın telefonundan birisi arıyor, bir kadın arıyor ve kendisiyle görüşmek istediğini belirtiyor. Kendisi de kabul edip telefonla konuşmaya başlıyorlar. Ve kadın ona şunları söylüyor. Hayatım tehlikede. Ölme riskim var. Ve eğer ben ölürsem bu haberin sizin tarafınızdan yapılması bile beni mutlu eder. Ben sizin büyük hayranınızım tarzı bir konuşma gerçekleştiriyor. Ve tabii ki haklı olarak bu konuşma biliyorsunuz bazen böyle önemli yerlere bile yani haber kanalı olsun ya da mesela bizim için 155, 112 gibi önemli polis ya da sağlıkla ilgili hatları geyik yapmak için arayabiliyor bazı insanlar. Ve o da diyor ki yani böyle şaka amaçlı aramalar yapmamalısınız kanalıma. Çünkü hani muhtemelen daha önce bir telefon almış bu şekilde ve böyle olduğunu düşünüyor. Ve telefon bir anda kapanıyor, kesiliyor. Ve bu arada bu konuşma sırasında kadının evinin adresini de veriyor falan. Bu konuşmayı yaptıktan sonra bu konuşma sürekli kafasının içinde dönüyor. Ve aslında kadının dediği şey gerçekleşiyor. Ve sunucumuz onun ölüm haberini gerçekten televizyonda veriyor, sunuyor. Filmimizin konusu tamamen bunun üzerine. Yani bunu nasıl ya bu nasıl bir bağlantı, nasıl denk geldi?
gibi birçok soruyla sizi karşılayan bir film ve öyle bir noktada bitecek ki gerçekten şaşıracaksınız ve konusu da çok ayrı bir yere bağlanacak. Yani birçok şey barındırıyor bu film içinde ve gerilim sahneleri kesinlikle var. Yani gerilim kategorisine cuk oturmuş ve oldukça başarılı bir filmde. Şimdi yorumuma geçeyim. Yorum kısmında ilk söyleyeceğim şey tebrik ederim. Çünkü gerçekten çok güzel bir film olmuş. Ben bazı yorumlar gördüm izlediğim sitede ve şey yazıyordu işte başından tahmin ettim bu muydu falan, çok klişe konular. Bence klişe bir konu değil. Çünkü bunu başarılı bir şekilde işlemek çok zor. Ruh sağlığı ile ilgili bir konuya değinirken çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bununla ilgili sıkıntı yaşayan insanlar var. Ya da sıkıntı yaşamak da değil ama bu hastalığı olan, tedavi gören insanlar da var ve onların nasıl lanse edildiği bu tip dizi ya da filmlerde çok önemli. Keza mesela bir örnek vereceğim bu konudan bağımsız. Türkiye'de bir film izlemiştim ben bir arkadaşımla. Ceren'im, buradan öpüyorum seni, selam olsun. Ve inanın sadece zaten ikimiz vardık ama korku filmi diye geçiyordu. Ve bir akıl sağlığı ile ilgili bir hastalıkla ilgili bir konuya bağlanmış ama yani konusu ve çekimi sahneleri yani bu kadar itici ve nasıl diyeyim, korku anlamında değil ama tüylerim diken diken oldu. Hiç mutlu izlemedim. Gerilmeyi, korkmanın dışında çok rahatsız oldum. Evet, doğru tabir bu olur. Rahatsız etmekle gerilim ve korku arasında çok ince bir çizgi var. Ve bu film o çizginin doğru tarafındaydı. Yani böyle aşırıya kaçmamış ve bence çok da güzel işlenmiş konu. Bir tek şunu söyleyebilirim eleştiri olarak. Finaliyle ilgili biraz ben daha net bitmesini isterdim. Evet, gözlerini açtı. Çok şükür çocuğuna bir şey olmamış. Çok güzel yaşıyorum dedi. Hastalığın da artık farkında. Fakat yani hapse mi girecek? Ne olacak? Yani onu bilmiyoruz. Eşiyle arası düzelecek mi? Yani şöyle birkaç dakika uzasaydı ve ne bileyim çocuğun doğum anı eşiyle mutlu bir şekilde, yani ben öyle görmek isterdim. Çünkü belli ki çok acı çekmiş küçüklüğünde. En azından onu görseydik diye düşünüyorum filmle ilgili. Ama yani böyle daha önce de bir film, telefon filminde de söylemiştim. Böyle biraz ucu açık filmlerden ben hoşlanmadığım için de olabilir. Belki siz sevmişsinizdir. Mümkün tabii ki. Böyle bir filmdi ve bence ben izlemekten zevk aldım. Sizin de alacağınıza ya da aldığınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bugünlük videom bu kadardı. Pazar gününe kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.